Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İnsan kendisine nasıl zulmeder? Bunu konuşalım. Bunu beraber konuşalım. Beraber düşünelim. Çünkü Allah Celle Celaluhu zalimleri sevmez. Allah'ın muhabbetini kaybeden insan da karanlıktadır. Zulüm karanlıkta kalmaktır. Zulüm zulmeden kainatı da karanlık görür. Zalim geçmişi, geleceği de karanlık görür. Zulümde ısrar eden öyle şiddetli karanlığın içine düşer ki elini uzatsa neredeyse elini de görmez. Karanlıktaki insan korkar. Karanlıktaki insan evhamlanır. O halde zulmün her çeşidinden sakınmalıyız. Fakat bilhassa da insan kendisine nasıl zulmeder sorusunun cevabını öğrenmeliyiz ki başkalarına zulmetmek durumlarına düşmeyelim. Benim kanaatim, anlayabildiğim şu: başkalarına zulmeden, ailesine, komşularına veya dünyanın herhangi bir yerinde bir grup insanın başka grup insanın hukukunu çiğneyerek onlara zulmetmesini duyduğumuzda, bir şekilde gördüğümüzde şunu düşünelim. Aslında başkasına zulmeden esas başlangıçta kendisine zulmetti. İnsan kendisine zulmederse başkalarına da zulmetmeye hazırlanmış oluyor. Veya şöyle ifade edeyim. İnsan kendisine zulmetmeye devam ederse başkalarına da zulmetmeye başlar. Veya şöyle söyleyeyim, başkalarına zulmetmekten vazgeçmesi için bir insanın kendisine zulmetmekten vazgeçmesi lazım. İnsan kendisine adil davranırsa dalga dalga veya daire daire aile fertlerine, komşularına, akrabalarına, diğer insanlara, bütün mahlukata da adaletli davranmaya, kendisine adaletli davranmakla hazırlanmış olur. O halde insanın evvela kendine adil olması lazım. Kendine adil olması ne demek insanın? İnsan sadece bedenden ibaret değildir. İnsanda beden de var, bedende misafir, ruh var. İnsan bedeninin, vücudunun ihtiyaçlarıyla alakalandığı gibi ruhunun da ihtiyaçlarıyla alakalanmalı ki kendisine zalim olmasın. İnsan bedeninin ihtiyaçlarıyla alakalanırken ayakkabı ihtiyacı, elbise ihtiyacı, yemek ihtiyacı gibi bedenin arzu ettiği, bedenin ihtiyaç duyduğu ihtiyaçlarla insan alakalanırken ruhun ihtiyacı olan marifetullah, Allah'ı zikretmek, Allah'a dua etmek, ahireti hatırlamak ve ahirete hazırlanmak ile ilgili işlerini ihmal ederse o insan kendisine zalimdir. Evet, İnsan Allah'ı unuttuğunda, ahireti unuttuğunda, namazı, niyazı, duayı terk ettiğinde o insanın ruhu ağlar. Bir insan başka bir insana zulmettiğinde, mesela ona fiziken, madden haksızlık yaparak onu ağlattığında ne diyoruz? Zalimlik yapma diyoruz. Başkasını ağlatma diyoruz. İşte insan aslında kendi ruhunu ağlattığı için başkasını ağlatıyor. Bunu anlamaya çalışalım. İnsan Allah'ı unutunca ruhu korkular içinde kalıyor. Hem de hadsiz korkular. Çünkü Allah'ı unutan insan devamlı irtibat halinde olduğu mahlukatla münasebetlerinde şiddetli ve dehşetli korku ve evham yaşıyor. Bu insanın kendisine zulmetmesidir. Evet, insan ahireti unuttuğunda geçmişin acıları, geleceğin korkuları arasında insan sıkışıyor, eziliyor. Geçmişten acılar, gelecekten korkular üzerine yağan bir insan kendisine zalimdir. Niçin insanın üzerine geçmişten acılar, gelecekten korkular yağar? Niçin? Ahireti bilmediği için. Geçmişteki bütün sevdiklerinin bir başka aleme, bu dünyadan daha güzel bir aleme gittiğini bilmeyen, onların çürüdüklerini, mahvolduklarını zanneden ve o sevdikleriyle, akrabalarıyla bir daha hiç görüşemeyeceğini düşünen bir insan, geçmişi hatırlayınca üzerine acılar yağar. Geçmişi hatırlamasın diyemeyiz.
bedenimizin atmosferle, oksijenle, havayla alakasını kesemediğimiz gibi insanın aklının geçmişle irtibatı kesilemez. İrtibat kesilemediği için de ahireti bilmeyen geçmişi her hatırladığında veya aklen fark etmese bile geçmişle her temasında üzerine geçmişten acılar yağar. Bu insanın kendisine zulmetmesidir. Gelecekten korkar insan ahireti bilmeyince. Çünkü ahireti bilmeyen geleceği karanlık görür. İnsanın geleceği ancak ahiretle ışıklanır, aydınlanır. O halde ahireti bilmeyen, yüzünü dünyaya çeviren, sadece dünya için yaratılmış gibi yaşamayı seçen ve dünyada sadece lezzet almaya geldiğini zannederek ruhunun, kalbinin, vicdanının, aklının, insani latifelerinin dua, ibadet ihtiyaçlarını ihmal eden insan kendisine zalimdir. Evet, insan yüzünü dünyaya çevirdiğinde, hazır lezzetlere talip olduğunda, ahiretle irtibatını zayıflattığında veya kopardığında nefsin dünyada aldığı rahatlar sunidir, satidir, aldatıcıdır. Bu arada ahireti unutan insanın kalbinde, ruhunda, vicdanında çok şiddetli sancılar, korkular, elemler vardır. İşte insan kendisine nasıl zulmeder sorusunun cevabı insan Allah'ı unuttuğunda, ahireti unuttuğunda, dünyaya niçin gönderildiğini unuttuğunda kendisine zalim olur. İşte kendisine zulmeden, kendisine zulmetmeye devam eden insan eline fırsat geçtikçe bu defa başkalarına zulmeder. Kendisinden zayıf gördüklerini ezmeye, onların hukukunu çiğnemeye başlar. Fakat bir daha tekrarlamak istiyorum. Başkasının hukukunu çiğneyen bu insan bu hale nasıl geldi, nereden geldi diye hayatı incelenebilseydi, bu insan kendisine zulmederek bu hale geldi. Kendisine zulmetmekten vazgeçmediği için insanlara, diğer mahlukata da zulmetmeye başladı. Yani içten, merkezden vazgeçilmeyen zulüm dalga dalga yayılmaya başladı. Demek ki evvela, öncelikle insanın kendisine adil olması çok önemlidir. İnsanın kendisine adil olması demek de insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarıyla, bedenin ve ruhun ihtiyaçlarıyla adil bir şekilde alakalanması gerektiğini kastediyoruz. Namaz ruhun ihtiyacıdır. Risale-i Nur Külliyatı'nda Sözler isimli eserde 21. sözde 1. makamda 2. ikazda beka için yaratılan, ahirete, ebedi aleme şiddetle adeta aşık olan insan ruhunun ve insan ruhundaki latifelerin şu dağdağlı, sıkıntılı, geçici dünyada ancak namazla nefes alabileceğini izah ediyor. Bilhassa ancak kelimesinin altını çizerek o cümleyi okursak, namaz kılmayan insanın nasıl kendine zulmettiğini daha net bir şekilde, aydınlık bir şekilde görmüş oluruz. Bu sıkıntılı dünyada, bu geçici dünyada ebed için yaratılan ve ruhu ebedi aleme rapt edilen, bağlanılan insan namazı terk ettiğinde dünyevileşmeye başlar. Ahireti unutmaya başlar. Ahireti unutan, yüzünü dünyaya çeviren, ahireti şiddetle arzu eden ruhuna, kalbine, vicdanına zulmetmiş olur. Yani bir insanın burnunu kapatarak nefes almamayı tercih etmesi halinde o insana denir ki kendine zulmetme. Buna hakkın yok. O kendim dediğin bütün varlığın sana emanet, Allah'ın ihsanıdır. Başkasına eziyet etmek nasıl tehlikeliyse, başkasına zulmetmek nasıl karanlıksa insanın kendisine eziyet etmesi, kendisine zulmetmesi de manevi bir karanlığa düşmesi demektir. Ve insan kendisine adil davranmaya dikkat ettikçe, ihlasla, vücudunun emanet olduğunu hatırlayarak, vücudundaki bütün maddi ve manevi azaların Allah'ın ihsanları olduğunu hatırlayarak, onları doğru kullanmaya, adaletli kullanmaya dikkat etmek suretiyle kendisine adil davranmayı tercih eden insan, adil kullandığı
o duygularıyla, aklıyla, diliyle ve diğer azalarıyla başka insanlara zulmetmez. Demek ki insan kendi maddi ve manevi azalarını nefsin emrine verip şeytanın telkin ettiği şekilde maddi manevi azalarını, aklını, diğer cihazlarını kullanmaya başlayınca o cihazlara zulmetmiş oluyor. O cihazlarına zulmeden insan o zulmettiği cihazlarla bu defa eline fırsat geçtiğinde başkalarına zulmetmeye başlıyor. O halde kendimize adil davranmanın neresindeyiz? Kendimize adil davranmaktan neleri anlamalıyız? İnsan kendisine nasıl zulmeder? İnsan kendisine zulmetmemek için neleri öğrenmeli? Bunlara dikkat etmeli. Bu suallerin cevaplarını güzelce öğrenmeye çalışmalıyız. Cenab-ı Hak hem kendimize, hem aile fertlerimize, hem akraba ve komşularımıza, hem bütün insanlara ve bütün mahlukata adaletli davranmaya, dikkat etmekten hissemizi arttırmaya çalışmayı hepimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.